Tutankamon'un eşsiz hazineleri yaklaşık bir asırdır dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak hala içinde birçok gizem barındırıyor. Tutankamon'a ait 5398 hazinenin tamamı keşfedilmelerinden bu yana ilk kez bir araya getiriliyor. Bu eserlerin büyük bir bölümü ise 95 yıl aradan sonra yeniden sergileniyor. Uzun süredir saklı kalan sırları gün yüzüne çıkarmak ve maskenin arkasındaki gerçek kişiyi ortaya koymak amacıyla araştırmalar hala devam ediyor. Ayrıca Tutankamon'un en değerli eşyalarından bazıları üzerinde yapılan yeni analizler antik dünyanın en tanınmış firavununun hikayesini baştan yazıyor. Krallar Vadisi, Antik Mısır firavunlarının kutsal mezarlığıdır. Arkeologlar bu mezarları yüzyıllardır araştırmaktadır. Ancak girdikleri neredeyse tüm mezarlar, altın peşindeki mezar, soyguncuları tarafından tamamen yağmalanmıştı. Yalnızca biri hariç. 26 Kasım 1922'de arkeolog Howard Carter, uzun zamandır unutulmuş bir mezara girerek tüm zamanların en büyük arkeolojik keşiflerinden birine imza attı. Bu mezarda Tutankamon'un nefes kesici hazinelerini ortaya çıkardı. O günden bu yana dünya, genç kralın mezarındaki kraliyet ihtişamına hayran kalmıştır. Bu hazineler arasında en çok tanınanı ise ölüm maskesidir. Tutankamon'un maskesi adeta bir ikondur. Bunun nedeni kısmen saf altından yapılmış olması ve çoğu insanı hayrete düşürmesidir. Aynı zamanda büyüleyici işçiliği, yüzünün zarafeti ve ifadesi de büyük bir hayranlık uyandırmaktadır. 22 kilo altından yapılmış bu paha biçilmez eser dünya çapında tanınmaktadır. Ancak 3000 yıllık bu hazine etrafında her zaman çeşitli spekülasyonlar dönmüştür. Bazı uzmanlar maskenin aslında Tutankamon için yapılmamış olabileceğini ileri sürmektedir. Günümüzde ise Mısır bilimcilere mezardaki tüm eserleri daha önce hiç olmadığı kadar kapsamlı biçimde değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Bu doğrultuda dünya çapında ünlü olan bu maskenin gerçekten Tutankamon'a ait bir ölüm maskesi olup olmadığını belirlemek amacıyla şimdiye kadarki en kapsamlı adli tıp incelemesi gerçekleştirilmiştir. Maskenin ilk keşfedildiği dönemde nasıl belgelendiğini ve adeta zamanda geriye yolculuk yapılıyor. Mezarında bulunan her bir nesnenin ayrıntılı kayıtlarını içeren 100 yıllık bir kitap saklanıyor. Howard Carter'ın orijinal kazı günlüğünde kayıtların başlangıcı da burada yer alıyor. İlk kaydettiği şey tapınağın dışı. Neredeyse bir asırdır nadiren açılan bu sayfalar mezardan 5000'den fazla eserin çıkarıldığını, ancak bunların yalnızca 1/3'inin halka açık şekilde sergilendiğini ortaya koyuyor. İşte ölüm maskesi. Evet, gerçekten etkileyici. İşte burada antik dünyanın en ünlü arkeolojik eserlerinden biri olan mumya maskesi yer alıyor. Sayısız eser, genç firavunun 19 yaşında öldüğünde mezarına ne kadar çok eşya konulduğunu açıkça gösteriyor. İnanca göre ölümden sonra insan sonsuz bir yaşama geçer. Bu yüzden bu dünyada ihtiyaç duyulan her şeyin öbür dünyada da gerekli olacağı düşünülürdü. Bu bir kral asası ya bizzat kendisi tarafından taşınıyordu ya da önünde yürüyen biri onun adına taşıyordu. Ölümden sonraki yaşam için hazırlanan eşyalar arasında mumyalanmış yiyecekler bile bulunuyor. 9 yaşında güçlü bir imparatorluğun başına geçen bir çocuğa ait eşyaların neredeyse tamamı burada yer alıyor. Şurada gördüğünüz ayak taburesi bulunan bir koltuk, küçük bedeni için özel olarak yapılmış, günlük yaşamda kullandığı her şeye ihtiyaç duyuyordu. Ancak bunun yanı sıra bu dünyadan ötekine geçişine yardımcı olacak pek çok dinsel ve büyüsel nesneye de gereksinim vardı. Bu nedenle mezarı sayısız objeyle doludur. Bu büyülü nesneler arasında en önemlisi ise ölüm maskesiydi.
Tutankamon'un birebir benzeri olarak tasarlanan bu altın portre hayati bir rol oynuyordu. Çünkü öteki yaşamda bu şekilde tanınacağına inanılıyordu. Mezardaki en etkileyici objelerden bazılarının kökeni kesin olarak bilinmiyor. Hatta Firavun'un hazineleri arasındaki en ünlü eser olan ölüm maskesinin bile aslında ona ait olmayabileceği öne sürülüyor. Bu maske gerçekten Tutankamon için mi yapıldı yoksa başka biri için mi hazırlanmıştı? Bu ikonik ölüm maskesinin Tutankamon'a ait olmadığı ihtimali doğru olabilir mi? Keşfedildiği günden bu yana Tutankamon'un ölüm maskesi tüm dünyayı adeta büyülemiştir. Bu maske binlerce renkli cam parçası ve yarı değerli taşlarla süslenmiştir. Kaşlarında Afganistan'dan getirilen lapis lazuli, taş kısmında Hindistan'dan gelen akik, gözlerinde ise Türk obsidiyeni kullanılmıştır. Antik Mısır'daki defin kurallarına göre bu maskenin oldukça kısa bir sürede hazırlanması gerekiyordu. Ölüm anından mezarın mühürlenmesine kadar geçen süre 2 ayı biraz aşmaktaydı. Bu durum maskeyle ilgili şüphelerin artmasına neden oldu. Defin sürecinde görev alan rahipler ve zanaatkarlar, ölüm maskesi gibi önemli eserleri üretmek için yalnızca 70 güne sahipti. Üstelik bu süre, naaşı defin için hazırlamak amacıyla gereken zamanla da örtüşüyordu. Bazılarına göre 70 gün, bu kadar kusursuz bir eserin yapılması için yeterli olmayabilir. Bu durumda maskenin Tutankamon'un defin eşyaları arasına girebilmesinin tek yolu önceden yapılmış olmasıdır. Yani maske aslında başka biri için hazırlanmış olabilir. Son yıllarda ölüm maskesinin aslında Tutankamon'un üvey annesi Nefertiti'ye ait olduğu yönündeki spekülasyonlar artmıştır. Bu görüşe göre zamanı kısıtlı olan zanaatkarlar Kraliçe Nefertiti için yapılmış maskeyi kullanmış ve onu Tutankamon'un yüzüne uyarlamış olabilir. Antik Mısır'da bir kralın mezarını hazırlamak son derece önemli bir görevdi. Bu objelerin böylesine eski olması gerçekten hayranlık uyandırıyor. Aynı zamanda son derece hassas ve kırılganlar. Üzerlerindeki işçilik ise kusursuz denecek kadar detaylı. Özellikle tapınaktaki boğa motifli çalışma, olağanüstü bir ustalığın örneği olarak dikkat çekiyor. Objelerin hacmi gerçekten şaşırtıcı. Yüzlerce ok, yataklar, sopalar ve hatta sandaletler bulunuyor. Bunlar muhtemelen Tutankamon'un çocukluk döneminde onun boyutlarına göre yapılmış sandaletler. Şu ana kadar yaklaşık 30 çift tespit edildi. Her bir eşyanın tek başına bir sanat eseri olması ise hayranlık uyandırıcı. Üstelik tüm bu binlerce obje mezara konulmadan önce yalnızca 2 ay içinde ya temin edilmeli ya da baştan yapılmalıydı. Tutankamon'un mezarı Krallar Vadisi'nde yer alıyor. Chris Norton, 3000 yıl önce bu hazinelerin ilk kez toplandığı yeri görmek için çöl tepelerine geliyor. Arkeolog Howard Carter, genç firavunun mezarına açılan uzun ve gizli girişi keşfedene kadar bu hazineler tamamen dokunulmadan kalmıştı. Carter'ın bu mezara ilk girdiğinde yaklaşık 3000 yıl boyunca dokunulmadan kalmış ve en kaliteli materyallerle dolu bu muazzam hazineyle karşılaşmasının nasıl bir his olduğunu hayal etmemek gerçekten zor. Mezar o kadar doluydu ki Carter ve ekibinin bu hazineleri çıkarıp çölden Kahire'ye taşıması tam 10 yıl sürdü. Ancak kazı ilerledikçe mezarın sınırlı alanı büyük bir engel haline geldi. Mezar odası o kadar dardı ki ekip yaldızlı tapınakların çevresinde hareket etmekte bile zorlanıyordu. Kısa sürede bunun Antik Mısır'ın güçlü bir hükümdarı için alışılmadık bir mezar olduğu anlaşıldı. Burada bir şeylerin tam olarak yolunda gitmediği hissi kaçınılmazdı. Mezar ne çok büyük ne de beklenildiği kadar karmaşıktı. Üstelik mezarın tasarımı oldukça sade. Duvar alanı sınırlı ve mevcut yüzeylerin yalnızca yarısı dekore edilmiş. Bu durum
bir firavunun naaşı için alanın aceleyle hazırlandığı izlenimini veriyor. Tutankamon'un mezarının bu denli küçük ve yetersiz hazırlanmış olması Mısır bilimcileri uzun süre şaşırtmıştır. Tutankamon'un defin sürecinin eksik kaldığını gösteren kanıtlar da bulunuyor. Mezardan getirilen son eserler arasında ölümden sonra Firavun'a hizmet etmeleri için yapılan şapti figürlerinden bir grup yer alıyor. Bu küçük heykelciklerden 400'den fazlası günümüze ulaşmıştır ve bunların çoğu daha önce hiç sergilenmemiştir. Her birinin Tutankamon'a benzemesi ve ölüm maskesiyle aynı yüz hatlarını taşıması beklenir. Özellikle pörtlek gözleri dikkat çekicidir. Temel fikir hepsinin Tutankamon'a benzemesidir. Ancak figürlerde belirgin bir çeşitlilik görülür. Boyamalar benzer olsa da yüz hatları farklıdır. Birinin burnu daha sivriyken diğerinin ağız şekli değişiktir. Bazıları daha zarif ve kadınsı bir görünüme sahipken bazıları daha dinç bir ifade taşır. Bu farklılıklar bazı figürlerin aslında başka biri için yapılmış olabileceğini düşündürmektedir. Görünüşe göre antik imparatorluğun lideri kendi adına üretilmemiş bazı nesnelerle birlikte gömülmüş olabilir. Antik Mısır'da, özellikle kraliyet dışı gömülerde eşyaların yeniden kullanımı oldukça yaygındır. Ancak bunun bir kraliyet cenazesinde görülmesi alışılmadık bir durumdur. Tutankamon'un mezar hazinesindeki eserlerin ne kadarının aslında başka kişilere ait olduğunu belirlemeye çalışmaktadır. Mevcut tahminler ise oldukça çarpıcıdır. 1000 parçadan fazla, yani mezardaki eserlerin yaklaşık 1/4'ü yeniden kullanılmış olabilir. Yine de bu eserlerin tam olarak kaçının başka biri için yapıldığı konusunda kesin bir sonuca varmak henüz mümkün değildir. Çünkü bu objeler ancak günümüzde ayrıntılı bir şekilde incelenmeye başlanmıştır. Bu nedenle artık yavaş yavaş yeni bir sürece giriyoruz. Her bir objeyi bu başkasına ait olabilir düşüncesiyle tek tek ve büyük bir dikkatle incelemek gerekiyor. Görünüşe göre zaman sıkıntısı yaşayan mezar işçileri Tutankamon'un öteki dünyadaki hazinesini zenginleştirmek amacıyla bazı materyalleri yeniden kullanmış olabilir. Carter'ın kendi elinden çıkan etkileyici bir çizim, mezar odasında bulunan türbeler, lahitler ve tabutların düzenini gösteren adeta bir plan niteliğindedir. Carter, Tutankamon'un ölüm maskesini taşıyan naaşının Rus bebeklerini andırır şekilde iç içe geçmiş 3 tabutun içine yerleştirildiğini ayrıntılı biçimde kaydetmiştir. Daha sonra bu tabutlar bir dizi yaldızlı türbenin içinde bulunan taş bir lahitin içine konulmuştur. Teorik olarak tüm bu parçaların birbirine kusursuz biçimde oturması gerekirdi. Ancak Carter bunun tam tersini fark etmiştir. Lahtin içindeki tabutları çıkarırken bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamış ve notlarında şu ifadeyi kullanmıştır. Kapağın ayaklarının üst kenarı yer yer yontulmuş. Gerçekten de lahit kapağı lahitin üzerine yerleştirilemeyecek kadar yüksekte kalıyordu. Bu durum tabutun lahit için fazla büyük olduğunu ve kapağın düzgün şekilde kapatılamadığını gösteriyordu. Carter bu tür anormallikleri kaydetmeye devam etmiş ve tüm düzenlemede tuhaflıklar olduğunu fark etmiştir. Güçlü bir imparatorluğun hükümdarı olan Tutankamon'a dış tabutunu bile tam olarak barındıramayan küçük bir lahit verilmişti. Ortadaki tabut ise daha fazla soruyu beraberinde getiriyordu. Tabutun isim plakasındaki yani kartuşundaki tutarsızlıklar dikkat çekmiştir. Mesele yalnızca ikinci el eşyalar değildir. Tutankamon'un başka birine ait bir tabuta gömülmüş olma ihtimali de vardır. Nitekim ortadaki tabut camla kaplıdır ve diğer ikisinden tamamen farklı olarak saf altın görünümündedir. Ayrıca bazı yazıtlarda yer alan
kral kartuşunun yüzeye beklenenden daha derin işlendiği gözlemlenmiştir. Orijinal kartuşun kesilip yerine yenisinin eklendiği izlenimi oluşuyor. Son olarak yüz kısmı dikkat çekiyor. Bu yüz kesinlikle Tutankamon'a ait değil. Yanaklar çok daha geniş. Çene ise belirgin şekilde kare formunda. Aslında bu yüz daha sert ve hırçın bir karakteri andırıyor. Görünüşe göre mezardaki en önemli objelerden biri olan ikinci tabut büyük olasılıkla yeniden kullanılmıştı. Çünkü üzerinde başka birine ait bir yüz bulunuyordu. Üstelik bu durum tek başına bir kanıt değil. Tutankamon'un mumyalanmış bedenini sarmak için kullanılan değerli altın şeritler bile farklı bir ismin izlerini taşıyor. Objeler yeni müzeye taşınmadan önce onların kime ait olduğunu belirlemek için önemli bir fırsat yakalanıyor. Bu şeridin alt kısmı daha önce hiç görülmemiş. Ancak ters çevrildiğinde diğer yüzünde bulunmayan kartuşların burada yer aldığı fark ediliyor. Yazıları bu ışıkta okumak oldukça zor. Yandan bakıldığında kutsal bir böceği figürü ve 3 çizgi seçilebiliyor. Görünüşe göre bu böceğin yanında bir yaşam çarmıhı yani ank işareti de yer alıyor. Küçük bir ilmeğin altında bulunan bu haç yaşamın anahtarı olarak biliniyor. Bu durumda ortaya çıkan bu isim hakkında çok az şey bilinen bir firavuna ait. Ancak kesinlikle Tutankamon değil. Kısacası Tutankamon'un en kişisel mezar eşyalarından biri aslında daha önce yaşamış bir firavuna ait olabilir. Kanıtlar giderek birbirini tamamlıyor. Tutankamon'un ödünç alınmış bir tabut içinde ve oldukça küçük bir mezara defnedildiği anlaşılırken yeniden kullanılmış diğer mezar eşyalarının çoğu bugün inceleniyor. Bu durum ikonik ölüm maskesinin de yeniden kullanılmış olabileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Artık uzmanlar kesin kanıtı bulmaya çalışıyor. Son yıllarda bazı bilim insanları maskenin aslında Tutankamon'a ait olmayabileceğini ya da en başta onun için yapılmamış olabileceğini ileri sürüyor. Bu görüşün çeşitli nedenleri bulunuyor. Öncelikle yüz kısmını oluşturmak için kullanılan altının maskenin geri kalanında kullanılan altından farklı bir kalitede olduğu biliniyor. Üstelik yüzün gerçekten Tutankamon'a ait olduğu düşünülmesine rağmen kullanılan malzemenin farklılığı dikkat çekiyor. Yüz sanki çok daha sonraki bir dönemde yeniden modellenmiş izlenimi veriyor. Bu nedenle maskenin orijinal yüz kalıbının çıkarılarak yerine Tutankamon'a ait bir portrenin yerleştirildiği yönündeki teori giderek daha fazla kabul görüyor. Mısır bilimciler ayrıca maskenin ikinci kez kullanılmış olabileceğini işaret eden başka bulgular da tespit ettiler. Tutankamon'un adını taşıyan hiyeroglif kartuş ilk başta farklı bir ismi yani Tutankamon'a ait olmayan bir adı içeriyormuş da sonradan değiştirilmiş gibi görünüyor. Maskenin önceki sahibinin Kraliçe Nefertiti olabileceği ihtimali ise uzun süredir dile getiriliyor. Buna rağmen maskenin gerçek kökenine dair ortaya atılan tüm görüşler bugüne kadar spekülasyon olmaktan öteye geçemedi. Ancak bu durum artık değişiyor. Yakın zamanda yaşanan çığır açıcı bir gelişmeyle 3000 yıllık bu hazineyi inceleme fırsatı verildi. Böylece maske ilk kez bu denli kapsamlı bir araştırmaya tabi tutulmuş oldu. Yürütülen çalışmalarda ölüm maskesinin kökenine kesin bir açıklama getirilebilir. Firavun için özel olarak üretildiği düşünülen objelerde bile bazı tutarsızlıklar bulunuyor. Yapılan incelemeler sırasında yatağın üzerinde farklı işaretlerin bulunduğu ortaya çıkarıldı. Örneğin inek motifleriyle süslenmiş yatağın tabanındaki yazıtların aslında aslan tanrıya gönderme yaptığı düşünülüyor. Bu da mezar işçilerinin iki ayrı yatağa ait parçaları bir araya getirmiş olabileceğini gösteriyor. Tutankamon'un mezarına ulaşan koridorun son derece dar olması çözülmesi gereken önemli bir sorun yaratıyordu. Bu nedenle
Bazı parçaların sökülerek mezarın içinde yeniden birleştirilmesi gerekmişti. Yatakların hatalı monte edilmiş olma ihtimali ise işçilerin ciddi bir zaman baskısı altında çalıştığını gösteriyor. Bu baskının hatalara yol açmış olması muhtemel. Nitekim bu durum, mezar işçilerinin zamana karşı yarıştığını ortaya koyan bir başka kanıt olarak değerlendiriliyor. Peki, Tutankamon'un defin süreci neden diğer firavunlara kıyasla bu kadar aceleye getirilmiş gibi görünüyor? Altın ölüm maskesiyle kaplı mumya ilk kez Howard Carter iç tabutu açtığında gün yüzüne çıkarılmıştı. Carter bu noktaya ulaşabilmek için 3 yıl süren titiz bir kazı yürütmüş ve karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Çünkü bu mumyalama işlemi alışılmışın çok dışındaydı. Aslında iç organların çıkarılabilmesi için gövdede bir kesi bulunması normal kabul edilir. Ancak bu vakada söz konusu kesi hem olması gerekenden çok daha büyük hem de yanlış bir konumdaydı. Dahası en dikkat çekici unsur kalpti. Normal şartlarda vücutta bırakılması gereken ve çıkarılmaması gereken organlardan biri olan kalp, Tutankamon'un mumyasında yer almıyordu. Bu da işlemin standart mumyalama uygulamalarına uymadığını açıkça ortaya koyuyor. Müzedeki laboratuvarlar giderek daha fazla antik Mısır eserine ev sahipliği yaparken, koleksiyon içinde kalbi çıkarılmış başka bir mumyaya rastlanmamış olması bu durumu daha da sıra dışı kılıyor. Oysa antik Mısır inancına göre kalp, zekanın ve duyguların merkeziydi ve ölümden sonraki yaşam için vazgeçilmezdi. Bu nedenle kalbi olmayan bir bedenin öteki dünyada düşünmesi ve hissetmesi mümkün değildi. Tutankamon'un bu şekilde sonsuzluğa uğurlanmış olması oldukça çarpıcı bir durum. Yuya, Tutankamon'un üvey büyük babasıydı ve son derece iyi korunmuş mumyası, genç kralın durumuyla belirgin bir tezat oluşturuyordu. Ne kadar iyi muhafaza edildiği açıkça görülüyor. Derisi, kullanılan yağlar ve reçineler nedeniyle koyulaşmış olsa da, Tutankamon'un reçine ve yağ yığınlarıyla kaplı bedenine hiç benzemiyor. Bu da Tutankamon ile kıyaslama yapabilmek için önemli bir fırsat sunuyor. Antik Mısır'daki pek çok mumyada olduğu gibi Yuya'nın da karnının yanında bir yarık bulunuyordu. İç organların çıkarıldığı kesi, mumyalama ustası elini bu açıklıktan içeri sokarak organları çıkarıyordu. Ancak Tutankamon'da durum tamamen farklı. Onun bedeninde göbek deliğinden dışarı doğru uzanan, çapraz biçimde ilerleyen ve başka hiçbir örnekte görülmeyen tuhaf bir kesi bulunuyor. Büyük ihtimalle iç organlar bu şekilde çıkarılmıştı. Tutankamon'un bu denli özensiz mumyalanmış olması, Mısır bilimciler arasında onun nerede ve nasıl öldüğüne dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Eğer evinden uzakta ve ani bir şekilde öldüyse, naaşının Krallar Vadisi'ne getirilmesi haftalar sürebilirdi. Bu da onun Nil Vadisi dışında bir yerde beklenmedik koşullarda mumyalanmış olabileceğini düşündürüyor. Muhtemelen yanında işi gerçekten bilen biri yoktu. Üstelik Tutankamon henüz 19 yaşında hayatını kaybettiği için cenazesine yönelik hazırlıkların önceden yapılmamış olması da oldukça olası. Bu durum ölüm maskesinin hazırlanması ve binlerce cenaze eşyasının toplanması için çok daha az zaman kalması anlamına geliyor. Genç kralın nereye ve nasıl gömüleceğine karar veren kişi ise Halefi Firavunaydı. Ancak Ay'ın Krallar Vadisi'ndeki mezarı Tutankamon için seçilen mezarla kıyaslandığında büyük bir farklılık gösteriyor. İlk bakışta dikkat çeken şey, Tutankamon'un mezarının aksine bu mezarın çok daha büyük olması ve geçitlerinin daha geniş tasarlanmış olması. Ortada yer alan lahit ise görkemiyle dikkat çekiyor. Burası gerçekten bir firavuna yakışacak nitelikte bir mezar odası. Ölçüleri uygun, dekoratif unsurları yerli yerinde ve duvar süslemelerinde sanatçıların gösterdiği özen açıkça hissediliyor. Tutankamon'un mezarı, Firavunay'ın mezarının yaklaşık yarısı büyüklüğünde olup Krallar Vadisi'ndeki diğer kraliyet mezarlarının çoğuna kıyasla oldukça küçüktür.
Oysa Firavun mezarlarının inşasına genellikle hükümdarlığın başlangıcına başlanması standart bir uygulamaydı. Bu nedenle Tutankamun içinde muhtemelen bir mezar inşa ediliyordu ve kralın nasıl bir mezar istediğine dair fikirleri bulunuyor olabilirdi. Firavunay'ın mezarı ise Tutankamun'un hayal etmiş olabileceği görkem ve ihtişamı yansıtmaktadır. Bu durum şu soruyu gündeme getiriyor. Tutankamun'un mezarı neden bu kadar küçük ve naaşı, neden bu kadar özensiz hazırlanmıştı? Başlangıçta bu mezarın Tutankamun için yapıldığı düşünülse de, saltanatının sonlarına doğru tahtta oluşan boşluk sırasında mezarın Firavunay tarafından ele geçirilmiş olabileceği öne sürülüyor. Tutankamun öldüğünde geride bir varis bırakmamıştı. Bu da kraliyet ailesine mensup olmayan ancak yüksek rütbeli bir yetkili olan Ay için iktidarı ele geçirme fırsatı yaratmış olabilir. Bu ihtimal doğrultusunda Ay'ın ölen kralın mezarını gasp etti ve onu diğer firavunlardan alınmış objelerle doldurulmuş, daha küçük bir mezara yerleştirdiği düşünülüyor. Günümüzde yapılan yeni bilimsel testler Tutankamun'a son bir saygısızlık yapılıp yapılmadığını ortaya çıkarabilir. Acaba Ay, genç firavunu mezara ödünç alınmış bir ölüm maskesiyle mi uğurladı? 2015 yılından bu yana maske üzerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Maskeye yakından bakıldığında gözlerin içinde yer alan ve son derece gerçekçi bir görünüm kazandıran 8 küçük damar detayı dikkat çekiyor. Yıllardır maskeyle ilgili süregelen sorular, uzman analizleri sayesinde ilk kez netlik kazanma aşamasına gelmiş olabilir. En temel soru ise hala aynı. Bu maske gerçekten Tutankamun için mi yapıldı yoksa başka biri için mi? Araştırmalar maskenin en tartışmalı bölümlerinden biri olan isim plakasını yani kartuşu inceleyerek başlandı. Şu anda Tutankamun'un kraliyet kartuşu maskenin omuz kısmının sol tarafına yakın bir noktada yer alıyor. Aslında burada bazı şüpheli ve olağan dışı izler göze çarpıyor. Örneğin şu çizgi ya da hemen yanındaki başka bir iz. Ancak bunları yorumlamak o kadar da kolay değil. Bu işaretlerin Tutankamun'un adının üvey annesi Kraliçe Nefertiti'nin adının üzerine kazındığını gösterdiği ileri sürülüyordu. Fakat araştırmalar farklı bir sonuca işaret ediyor. Öncelikle şu noktayı netleştirmek gerekiyor. Bu büyüklükte bir maskeyi farklı altın levhaları birbirine bağlamadan üretmek mümkün değil. Kartuş tam da bu birleşim noktasının üzerinden geçiyor. Yani iki ayrı altın levhanın birleştirildiği yerin üzerine denk geliyor. Burada gördüğünüz iz de bu ek yerlerinden biri. Dolayısıyla yeniden kazındığı düşünülen kartuş aslında maskenin parçalarının birleştirilerek oluşturulduğunu gösteren bir kanıt niteliğinde. Ancak son yıllarda Mısır bilimcileri şaşırtan başka bir detay daha var. Yüz kısmındaki altının rengi maskenin geri kalanından farklı görünüyor. Bu durum genç kralın ani ölümü nedeniyle oluşan zaman baskısının zanaatkarları daha pratik çözümlere yönlendirdiği fikrini doğurdu. Buna göre önceden hazırlanmış bir çerçeveye sonradan Tutankamun'un yüzü yerleştirilmiş olabilir. Elde edilen sonuçlar oldukça açıktı. Yüz kısmı da dahil olmak üzere maskenin tamamında aynı altın bileşimi kullanılmıştı. Bu da yüzün sonradan değiştirilmiş olma ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Böylece maskenin tüm parçalarının aynı altından üretildiğini ortaya konuldu. Bu bulgu maskenin tek seferde yapıldığını ancak farklı renk tonları elde etmek için çeşitli tekniklerin kullanıldığını düşündürüyor. Ayrıca maskenin özgünlüğünü destekleyen başka kanıtlar da elde edildi. Bu ipuçları yüz bölümünün etrafındaki taş ve cam kaplamalardan geliyordu. Eğer yüz kısmı sonradan kesilip yerleştirilmiş olsaydı, bu işlemin gerektirdiği yüksek ısı cam kaplamalara zarar verirdi. Oysa bu kaplamalar zarar görmemiş durumda. Bu da yüzün sonradan eklenmiş olmasının pek mümkün olmadığını gösteriyor. Tutankamun'un görkemli ölüm maskesi yalnızca onun için, üstelik sadece 70 gün içinde hazırlanmıştı. Bu durum antik Mısırlı zanaatkarların ulaştığı ustalığın nedenle etkileyici olduğunu gösteriyor. Gerçekten de bu maske
dünyanın en güzel portrelerinden biri olarak kabul edilebilir. Teknoloji alanında çalışan bir konservatörün bakış açısıyla değerlendirildiğinde o dönemde nelerin başarılabildiğini görmek son derece etkileyici. Günümüzde bile böylesine bir eserin yaratılmasının zor olduğu düşünülebilir. Hele ki bu kadar kısa bir sürede tamamlanmış olması başarıyı daha da çarpıcı kılıyor. Tutankamun cenaze töreninin aceleye getirilmiş olmasına ve mezarının diğer kraliyet mezarlarına kıyasla daha küçük kalmasına rağmen yalnızca kendisine ait bir ölüm maskesiyle defnedilmişti. Günümüzde bu maske genç firavun için adeta yeni, görkemli bir anıt oluşturacak. Mask ve mezarından çıkan hazineler, Tutankamun'un dünya çapında tanınmasını sağlayan en önemli unsurlar haline geldi. 3000 yıldan uzun bir süre önce genç bir firavun hatırasının kısa sürede unutulacağı düşüncesiyle ödünç eşyalarla çevrili küçük bir mezara aceleyle gömülmüştü. Ancak ironik bir şekilde bu mütevazı mezar ve içindeki altın ölüm maskesiyle süslenmiş hazineler binlerce yıl boyunca fark edilmeden korunarak günümüze ulaşmayı başardı. Bugün ise Tutankamun'un yüzü her yerde karşımıza çıkıyor. Bir çakmakta, küçük heykellerde, tişört baskılarında, kutularda ya da gümüş tabaklarda. Kısacası o artık her yerde ve herkesin tanıdığı bir simge haline gelmiş durumda. İşte bu altın ölüm maskesi Tutankamun'un yüzünü antik dünyanın en tanınan simalarından biri haline getirdi. Mezardan çıkarılan hazineler genç firavunu hayal bile edemeyeceği bir üne taşıdı. Belki de Tutankamun unutulmak amacıyla bu şekilde defnedilmişti. Ancak ironik bir biçimde kaderi tam tersini yazdı. Onun hatırası silinmek yerine sonsuza dek yaşamaya mahkum oldu.